Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Onunla başlayacağız. Şöyle orta kalınlıkta 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir ip kullanacağım. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model 6 ve 6'nın katları artı 5 ilmek ekleyeceğiz. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Şöyle hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 ilmekle modelimi kuracağım. Şu şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. 6 bir model için, 6 ilmek bir model için, 5 ilmek de ek yapıyoruz. Şu anda şişimde benim toplamda 17 ilmeğim var. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bu model lastik istemiyor arkadaşlar ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ben lastiksiz başlıyorum bu şekilde. Dediğim gibi İstediğiniz lastiğin üzerine de yapabilirsiniz. Ama model lastik istemiyor, kıvrılma yapmıyor. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğinden sonra 3 ters ilmek, 3 düz ilmek. 3 ters, 3 düz. 3 ters, 3 düz. 3 ters ilmek. 3 tersle başladım, 3 tersle bitirdim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki 3 düz ilmeğim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek doladım. 2 ilmeği, şu 2 düz ilmeği düz örerek kestim. Tekrar sol şişime taktım, çıkarttığım ilmeği. Şişimde olan bakın şu ilmeğimi, arkadaki 3. düzü de ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bıraktım. Yani 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdük. Tekrar sağ şişimi aldım. Bir ilmek daha doladım. Artırma yaptım. 3 ters ilmek. Buraya kadar bir modeli tamamladık arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir görüntümüz var. Sıradaki 3 düz ilmeğe gelince önce bir kez artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 düzü ikisini bir düz örerek kestim. Tekrar şişime taktım. 2 ilmeğe düşürmüş olduk. Arkadaki düz ilmeğimi yani
üçüncü düz ilmeğimi de kestiğim ilmeğin üzerinden geçirip bıraktım. Tek ilmeğe düşürdük. Bu 3 düzü tek ilmek yaptık. Bir kez doladım. 3 ilmek ters ördüm. 3 ilmek ters ördüm. Sıradaki 3 düz ilmeğin önce bir kez artırma yapıyorum. Daha sonra 2 düzü bir alarak tek ilmeğe düşürdüm. Tekrar sol şişime taktım. Arkada kalan 3. düz ilmeğimi de üzerinden geçirip bıraktım. 3 düz ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Bir kez artırma yaptım. Kenar ilmeğimi ördüm. Bakın modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. 4. sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son sıramız, modelimiz 4 sıradan oluşmakta arkadaşlar. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Modelde kaydırma yok. Aynı işlemleri model kurulumunda tekrarlayacağız. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, 4 sıradan modelimizi oluşturduk. Bir kez kurmuş olduk. Bakın. Şu şekilde. Modeli bir kez daha kuralım arkadaşlar. Şimdi modelimizin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 2. sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmek ters. Bakın 3 ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz. Şu 3 tersi de düz olarak ördüm. Buradaki şu ajurlu kısmı ters örüyoruz. 2. sıra arka yüzünde 3 ters, 3 düz. Düzlerimiz şu altta 3 ters görünen ilmeği düz olarak örüyoruz. Diğer ajurlu kısmı ters olarak örüyoruz. 2. sıra arka yüzünde. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Geldik şu 3 düze. Önce bir artırma yaptım. Şişime ipimi doladım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. Bu ilmeği tekrar şişime taktım. Ve arkadaki şu 3. ilmeğimi alarak ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Bu şekilde tekrar bir artırma yaptım. Yine ilmek sayımız aynı arkadaşlar. 3 ilmeği tek ilmeğe düşürmüştüm. Sağında ve solunda artırma yaptık. 3 ilmek ters örüyoruz. Zaten 3 tersimiz var burada. Onları da 3 ters olarak ördüm. Sıradaki ajurlu kısma geldik. Bir kez bir artırma yaptım. Sıradaki 2 düzü önce tek ilmeğe düşürdüm, kestim. Daha sonra tekrar şişime taktım. Arkadaki 3. düz ilmeğimi de alarak bu ilmeğimin üzerinden geçirip bıraktım. Ve sağ şişime aldım. Bir kez artırma yaptım. 3 ilmek ters ördüm. Sıradaki 3 düze gelince önce bir
artırma yapıyoruz. Daha sonra 2 ilmeğimizi düz örerek tek ilmeğe düşürüyoruz. Sağ şişimize tekrar aldık ve arkadaki 3. düzümüzü de alarak ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum. Daha sonra tekrar şişimi aldım ve bir kez artırma yaptım. 3 düzü tek ilmeğe düşürdük. Sağında ve solunda artırma yaparak ilmek sayımızı yine eski sayısına getirdik. 3. sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. 4. sıra arka yüzündeyiz. Modelimizin son sırası. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arkadaşlar ben böyle detaylı anlatıyorum. Yeni öğrenenler için bu şekilde anlatıyorum. Tabii ki içimizde çok iyi bilenler de vardır. Onlar zaten modele bakarak da anlarlar ama yeni öğrenenlere böyle ilmek ilmek anlatmamız daha faydalı oluyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sizin için faydalı oluyor mu? Fikirlerinizi de yazarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Modelimizi ikinci kez de kurmuş olduk. 4 sıranın tekrarını yaptık. Evet, bakın modelimiz böyle ilerleyecek. Harika bir model. Ben nasıl başladıysam sıra sonunda da aynı modelle bitirmek istediğim için artı 5 ilmek ekledim. Eğer şurayı yapmak istemiyorsunuz, bu şekilde bitmesini istiyorsanız modeli ilmek alırken 6 6 2 kenar ilmeği eklersiniz. Ama sıra başında yapılan işlemin aynısını sonunda da yapmak istiyorsanız da artı 5 ekleyeceksiniz ilmek alırken. Benim size gösterdiğim 6 ve 6'nın katları artı 5 diye ayarlamıştım. Dediğim gibi burayı yapmak isterseniz artı 5 değil de artı 2 ekleyeceksiniz. Bunu da unutmayalım. Evet, bugünkü modelimiz de böyleydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve kolay bir model. Bir de şöyle daha önce yaptım. Bunu beraber yaptık arkadaşlar. Bakın bunu da lastiksiz uyguladım. Modelin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Şöyle göstereyim size. Modelimizin arka yüzü de şöyle bir görüntüsü var. Gayet güzel ve temiz şöyle baktığınız zaman kenar ilmeklerimiz böyle çıkıyor. Şöyle yukarıdan görüntüsü de böyle. Benim çok hoşuma gitti. Zevk alarak ördüm bu parçayı da. Dediğim gibi yapımı da oldukça kolay. Yeni öğrenenlerin bile kolaylıkla yapabileceği harika bir modellerden biri yani. Şöyle. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, süeter yapabilirsiniz, atkı bere yapımında kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde yapacaksınız, nelerde uygulayacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz diğer arkadaşlarımıza da fikir olur. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.